Herkese merhaba arkadaşlar, ben Mert. Ben Yusuf. YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok özel bir içerikle karşınızdayız. Yeteneksiniz Türkiye programında gerçekleştirmiş olduğumuz performansı açıp buradan sizle beraber izleyip yorumlayacağız. Videonun sonunda bu hareketleri tekrardan yapabiliyor muyuz, yapamıyor muyuz diye burada bir deneyeceğiz yani sizlerin önünde. Bakacağız. Bakalım geçmişten bugüne nasıl olmuşuz? Sence çok gerilemiş miyiz? Tabii ki de abicim gerilemişizdir. Gerilemişizdir de çok mudur sence? Kesinlikle eskisi gibi değilizdir. Sonuç olarak çok uzun bir süre geçti. Bu bahsettiğim Yeteneksiniz Türkiye programı 2016 yılında oldu, yaklaşık 9 sene geçti üzerinde. Kesinlikle eskisi gibi değilizdir. Ama yine içinden yapabileceğimiz hareketler vardır diye düşünüyorum. Eskisi gibi olmamamızın sebebi de hani çok uzun zamandır, yaklaşık 5-6 senedir düzenli olarak spor yapmıyoruz. Onun yanında 2 tane operasyon geçirdim. Biri kasık fıtığı, biri göbek fıtığı. Ah canım benim. Ameliyatlardan sonra zaten uzun bir süre spor yapamıyorsunuz ister istemez tekrardan nükseder diye. Bu arada göbek fıtığım tekrardan nüksetti. Kendimi tutamadım, bir antrenman yapmak istedim birkaç yere. O nedenle göbek fıtığım tekrarladı. Şu anda hala göbek fıtığım var. Ama hareketleri yine bunlara rağmen birkaç tanesini yapabileceğimizi düşünüyorum. Zaten tekrardan YouTube'a dönmemizin vesilesiyle sizle beraber biz de spora tekrardan dönüş yapacağız. Bu sayede tekrardan eski hareketlerimizi, eski street workout hareketlerimizi tek tek deneyerek kendimizi sizlerle beraber geliştireceğiz. Bunun yanında arkadaşlar bu kanalı açmamızın, tekrardan başlamamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi tekrardan spora dönmemiz. Yani spora dönelim diye sürekli konuşuyoruz ama bir şeylerin bizi motive etmesi gerekiyor. Her ne kadar da eski profesyonel sporcular olsak da motivasyon olmayınca bu iş olmuyor, yani ilerlemiyor. Bizi tekrardan motive etmesi için bu YouTube kanalını açtık. Dedik ki bir YouTube kanalı kuralım. Düzenli olarak videolar çekelim. Hem izleyenler bizden nemalansın, hem biz de onların vesilesiyle motive olalım, teşvik olalım, spora devam edelim diye düşündük. Biz ilerlerken sizler de bizlerle beraber spora başlayın, motive olun ve kendinizi geliştirin istiyoruz. O nedenle kanalı kurduk. Bakalım hakkımızda hayırlısı olsun. Umarım güzel işlere imza atacağız sizlerle birlikte. İstersen lafı fazla uzatmadan videolar izlemeye geçelim. Hazırsak başlayalım o zaman. Haydi bakalım. Arkadaşlar 2000 yanlış hatırlamıyorsam 14 senesi. O zaman da jüride kim vardı? Ali Taran vardı, Eser vardı. Bak Ali Taran gerçekten. Eser vardı, bir de Seda Bakan vardı. Üçü vardı. Seda Bakan vardı. Evet. Hatta en çok beğenenlerden bir tanesi Ali Taran'dı. Bu arada aynen onu diyecektim. Herkes böyle Ali Taran'a karşı böyle bir. Ali Taran kolay kolay hiçbir gösteriyi beğenmiyor. Kesinlikle. Ama bize çok enteresan bir şekilde çok güzel yorumlar yaptı. Öyle. Şimdi devam edelim. Bu kadar. Burada bir hata yapmış olabiliriz çünkü gerçekten çok zor bir hareket. Bu hareketi en başa koymuşuz. Bu hareketle başlamışız direkt. Zaten dikkat ederseniz biraz titremeler falan var harekette. Koreografinin en zor hareketi bu diyebiliriz. Zaten bu hareketten sonra benim bileklerimde çok ciddi ağrılar oluyor. O ağrıların geçmesi böyle günler alabiliyor bazen. 3 gün, 4 gün, 5 gün, bazen bir haftada anca geçiyor. Öyle tekrardan toparlanıp yapabiliyoruz o hareketleri. Harekette de aktif olarak kullanılan kas grubu daha çok karın bölgesi, sırt bölgesi ve bacaklar arkadaşlar. Ve hareketten dediğimiz gibi el bileklerinde gerçekten güçlü olması lazım ve iyi esnetilmesi, iyi ısıtılması lazım hareket öncesinde. Evet, bunlar hareketleri birbirine bağlayıcı hareketler. Geçiş hareketleri diyebiliriz. Şu an muhtemelen aralarında en iyi yapabileceğimiz hareket bu geçiş hareketleri. Geçiş hareketleri. Bunları hatasız yapabiliriz diye düşünüyorum. Şu anda. Tamam. Sen de öldürdün bizi ya. Evet, bu da farklı bir hareket. Özellikle bu harekette Mert'in göbek fıtığı yapmış olabilir, çıkmış olabilir arkadaşlar. Şu hareket, şu üç hareket birbirine bağlıyor zaten hepsini. Üçünde de Yusuf benim gövdeme sarılıyor ve üstünden inmeden 3 hareketi de gerçekleştiriyoruz. Özellikle bu 3 harekette bütün yük kor bölgesine biniyor, karın bölgesine biniyor. Karnımın gerildiğini vesaire hissedebiliyorum. Dediği gibi göbek fıtığında bu hareketlerde çıkmış olabilir, şu 3 hareketler. Bir de koreografinin mantığından kaynaklı hareketleri ağır ağır yapmamız lazım. Harekete ve jüriye geçmesi için ağır ağır hareket etmemiz gerektiğinden dolayı bir de 3 hareketler arka arkaya yapıyoruz. Gerçekten orada çok ciddi bir efor sarf ettik, çok ciddi bir güç sarf ettik arkadaşlar. O zamanlar tabii kondisyonluyuz ama kondisyonlu olmamıza rağmen yine orada çok fazla titredik. Çok fazla yorulduk yani.
Devam ettiriyorum. Evet, bu da bir diğer hareket. Bu hareket tablo gibi bir hareket. Kesinlikle. Zaten koreografimizin mantığı da o, yani yer hareketlerinden oluşan 8-10 hareketi birbirine böyle üst üste bağlayarak ufak bir görsel şölen yaratıyoruz. Evet, bu da bir diğer hareketimiz. Mert'in dizlerinde burada amuda kalkıyorum. Fark ettiyseniz 4. hareket ve hala Mert'in şeyindeyim, üstündeyim. Oradan hiç aşağı inmedim. Özellikle buradaki hareketlerde de yine çok fazla yorgunluk var. Hareketleri yavaş yapmamızın hani dezavantajları var, avantajları var. Avantajı güzel gösteriyor. Bir de arkada güzel, hafif slow bir müzik olunca daha güzel hissettiriyor. Hatta Ali Karan'ın şöyle bir yorum var. Yani su altında dans ediyor gibisiniz diye bir cümle kurdu bize. Biz de çok Gerçekten de şaşırmıştık. öyle gözüküyor. Su altında dans edermiş gibi gözüküyor. Ama şöyle bir dezavantajı var. Yavaş hareket ettiğimiz için kaslarımız daha çabuk yoruluyor. Çok hızlı yoruluyoruz yani. O hareketleri yavaş yavaş yapmak ayrı bir kondisyon, ayrı bir güç istiyor. Gerçekten burada biraz hani kendimizi övmüş gibi olacağız ama gerçekten hani yorucu oluyordu yavaş yavaş yapmak. Burada 4. 5. hareketten sonra aşağı iniyorum. Burada da arkadaşlar yine bağlayıcı hareketler. Burada şey yapıyoruz. Araya bir farklı basit bir hareket koymuşuz. Burada öyle ekstra bir güç durumu yok. Sadece bir de denge durumu var. Bu hareketi de tam buraya koyduk çünkü o 4'lü hareketten sonra biraz kendimizi toparlamamız gerekiyordu. Evet. Yani bu bağlayıcı hareketlerin mantığı ve aradaki kolay hareketlerin mantığı ise yoruluyoruz. Yorulduğumuz için araya böyle hani hem biraz zaman geçsin hem de kendimizi toparlayalım, biraz dinlenelim diye bağlayıcı hareketleri koymamızın sebepleri o yani. Hem kendimizi dinlendiriyoruz hem de bir estetik katıyor. Hareketten harekete geçerken bir estetiklik katıyor. Evet, orada bir kopukluk olmaması için. Sonlara yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Bunlar son hareketler. Burada da backlever dediğimiz hareket. Sadece bar demirinde değil de işte farklı bir şekilde yapıyoruz. Tam burada buranın hikayesini anlatmak istersen. Tam şurada farklı bir harekete geçecektik normalde. Ama bir aksilik oldu. Yusuf'un başı benim bacaklarımın arasından çıktı ve orada bir dengesizlik oluştu. Düşecekti. Az kalsın düşecekti. Zaten gerilim müziği de verdiler orada. Düşecekti. Düşerken de sağa sol elinden tutarken sola doğru yatırdım. Hani oradan da bir harekete geçiyormuşuz gibi gözüktü ama hani yüz ifademle kendimizi biraz ifşa etmiş olduk. Hemen şurada, şu kısımda görüyorsunuz zaten. Olmadı diye böyle bir yüz ifadesi yapıyorum orada. Şurada işte. biz tam toparladık. Şurada tam yere düşüyorduk. Orada bir toparladık böyle. Şu Mert'in yüz ifadesine bakın orada. Olmadığı gibi şu şekilde kafasını sallıyor. Ama tabii orada kimse şey yapmadı yani fark etmedi. Hareketin bu olduğunu sandı. Güzel bir toparlama oldu. Sana bir şey söyleyeyim mi? Çok zor gözüküyor. Yani şu an bu hareketleri çıkartabilmemiz mucize gibi bir şey. Ya bence hareketleri tek tek yaparız. Tek tek yaparız. Ama hepsini arka arkaya yine bu şekilde şu an mümkün değil. Öyle bir kondisyonumuz yok zaten. Öyle bir gücümüz de yok gerçi ama dediğim gibi tek tek titreyerek de olsa bir en azından Bu arada tam burada bir deneyebiliriz. şey fark ettiniz mi? Tekrar diyorum. Bir izleyin. Şurada Mert'in profesyonellik tam şu kısımda çıkarken paçasına bakın sağ bacağı. Ve şimdi tam dönüşte çekiyor. Paçayı yukarı doğru çekiyor. İşte bu da arkadaşlar biraz sahne tecrübesi. 2013, 2014, 2015, 16 arka arkaya yetenek sesinde çıkınca Bu arada güzel yapıyoruz ha, yani güzel oluyor. burada da yine bildiğiniz gibi front lever hareketi. Ve peşine hemen back lever atıyor orada Mert. Belki biraz olmamış gibi yani nizami değil. Çok Evet, olmuş. bu harekette biraz da ayakları aşağıda olması lazım ama yine seyirci
Tabii Seyirci zaten hareketleri gerçekten tam anlamıyla bilmediği için, tam olarak hangisi doğru forma olduğunu bilmediği için görsel olarak yanlış olsa da ya ayaklar biraz az olsa da elbow lever yapsanız bile hani algış alıyorsunuz yani. Burada daha çok hareketten önemli olan şey satabilmek. Yaptığınız hareketi satabilmek. Hareket ne kadar kötü olursa Kesinlikle olsun hiç katılıyorum. önemli değil yani. Bu hareketi güzel satabiliyorsan sen orada plans yap. Adam anlamıyor ama mesela elbow lever yap. Adama daha güzel geliyor. Çık bar demirinin üstüne elbow yap. Adam alkışlıyor ama yerde sen plans at, adam o hareketin zorluğundan bir haber olduğu için hani hiç oralı olmuyor yani. Hareketin zorluğuna bakmıyor insanlar. Tamamen güzel geliyor mu gelmiyor mu göze ona bakıyor. yanlış hatırlamıyorsam bu eski grubumuz varken, empati ve Evet. evet. beraberken bir yerde plan satıyoruz, şey yapmıyorlar. Alkış yok, evet. Alkış çok bir şey yok. Hatta sonrasında birisi yukarıda ya amuda kalkıyordu ya da şey yapıyordu, elbow lever atıyordu. Elbow atıyordu. Orada alkışlar falan kıyamet oldu, koptu yani baya. O yüzden hareketin zorluğu değil, görselliği önemli şey için. Sahne için, yeteneksizsiniz için. Bu da zaten son hareketler arkadaşlar. Evet, genel bir yorum yapmak ister misin? Genel olarak bir yorum yapacak olursam gerçekten o zaman da ki kondisyonumuz bayağı iyiymiş. Ki o zamanlarda zaten haftada böyle bir yaklaşık hemen hemen her gün antrenman yapıyorduk. Hemen hemen her gün farklı hareketleri deniyorduk. Koreografi deniyorduk sürekli. Şu anda o hareketleri dediğim gibi tek tek çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Bazı hareketler belki istisna olabilir. Onun dışında şey yani ya, hepsini bir arada yapamayız kesinlikle. Zor. Yaparız ya. Bilmiyorum. Bence yaparız. Bir denemek lazım. Ben de sana şu konuda katıyorum. Hepsini peş peşe arda arda yapamayız tabii ki de ama tek tek zor da olsa zorlansak da bir en azından hepsi olmasa bile yarısından çoğunu çıkartabileceğimizi düşünüyorum. Onun dışında hareketler üzerinden, koreografi üzerine yorum yapacak olursak hareketlerin geneli işte denge hareketi, denge ve güç bileşiminden oluşan hareketler. Güzel bir gösteri çıkartmışız. Bu konuda hiç Kesinlikle. mütevazı olamayacağım. Bu arada bu Bir de- gösteriyi yaparken hani çok kısa bir zamanımız olmuş çalışmak için. Pazartesi günü aradılar ve Perşembe günü çağırdılar. Hani Evet. biz umudumuzu kesmiştik. Başvuru yaptıktan yaklaşık böyle 4-5 ay sonra aradılar. Hani hiç bilmiyorduk, beklemiyorduk. Pazartesi arayıp Perşembe günü çağırdılar. Kıyafetlerimiz de o nedenle hani çok hızlı bir şekilde gittik bir mağazaya. Aynı kıyafetleri, aynı pantolonları aldık. O şekilde İstanbul'a gitmiştik. Yani kıyafet seçimi biraz amatörce oldu. O nedenle 3-4 güne sığdırılmış çok güzel bir koreografi bence. Kesin. Hareketlerin analizi de bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve yavaştan hareketleri denemeye başlayalım. Bakalım eskiden miydik yoksa eskiler miydi? Bırak lan edebiyat yapmayı. Hikayeden adamlar geçiş yaptı orada. Evet, hazırsan ilk hareketten başlayalım arkadaşlar. Zorlandın mı? Açıkçası beklediğim, zorladım tabii ki de ama beklediğim gibi değildi yani. Ben hiç zorlamadım arkadaşlar. Bütün yük buradan Mert'e biniyor. Ben sadece yukarıdan dengeyi ayarlıyorum. Başka bir şey yoktu. Ama dediğimiz gibi zaten kamera arkasında ısınmamızı yapmıştık. Bileklerimizi iyi açmamız lazım. Kesinlikle. Bu arada en çok zorlanmayı beklediğim hareket buydu. Yani biri diyelim, hareketlerden biri buydu. İyiydi. Bakalım umarım diğerleri de böyle olur. Şimdi sıradaki harekete geçelim. Evet. Gırtlarak hissediyorum. Hadi. Dene bakalım. Yaptım. Süpermen. İyisin. En çok bundan zorlanan. Hiç bundan zorlamayacağım. Kanka ederiz. Hadi bakalım. Ne oluyor lan? Ha?
Hiç beklediğimiz gibi değilmiş yani. Değil mi? Fark et o kadar zor hareket değil. Hadi gel. Gel. Zor değil. Tezgahı bana çok yoruldu hatta. Ya böyle mi yapıyorsun? Bilmiyorum. Tekrar deneyelim mi? Hadi. Gel. O kadar zorlandığımız bir hareket değil. Sen de onu bana sar. Sen de onu bana sar. Yaptık ama çok nizami değildi yani hani. Az çok oluyor. Yani %70 falan yaptık diyebiliriz. %30 yok yani. Biraz paslanmışız arkadaşlar. Maalesef. Evet arkadaşlar. Bundan sonra hareketler bitti. Biz de dedik biraz. Biraz öyle oldu maalesef. Hızlı şekilde geçmişe ve bugünün durumuna bakalım. Analiz edelim ve kapatalım. Evet arkadaşlar, bugün geçmişe döndük ve yeteneksizsinizle yapmış olduğumuz hareketleri bugün sizlerle beraber tekrardan denedik. Kabul etmek gerekirse bayağı zorlandık. Ama çoğu hareketi de yapmayı başardık. Kesinlikle zorlandık ama dediğin gibi eskisi kadar olmasak da yine de varız. Zamanında emek verdiğin şey tamamen kaybolmuyor. Kesinlikle. Birazcık sadece tekrardan çabalaman gerekiyor. Birazcık zorluklara katlanman gerekiyor. Ter akıtman gerekiyor ama yine de oluyor. Dökmez bilmem ne anladın mı? Siz de pes etmeyin. Hangi sporu yapıyorsanız yapın. Kesinlikle sporu bırakmayın. Spora devam edin. Tabii efendim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer sizler de videomuzu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı, yorumlarda bir sonraki videoda da hangi hareket istiyorsanız onu yazmayı ve abone olma tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sporla kalın.